Mayıs 1982, öğleden sonra saat 3 civarı. Genç bir Arjantin denizcisi, Ara General Belgrano'nun güvertesinde sıcak kahvesini yudumluyor, Güney Atlantik'in soğuk rüzgarı yüzünü yalıyor. Aniden gövde derinden inliyor, ayaklarının altındaki çelik sarsılıyor, bir torpido gemiyi ortasından vurmuş. O gün verilen tek bir karar, sadece bir geminin değil, koca bir savaşın gidişatını değiştirecekti. Ama bu kararın en tartışmalı yanı, geminin batırıldığı yerdi, çünkü orası, İngiltere'nin kendi çizdiği savaş hattının çok dışındaydı. 3 hafta önce, 2 Nisan'da Arjantin, Falkland Adalarını işgal etmişti. İngiltere karşılık olarak adaların çevresine 200 millik bir toplam yasak bölge ilan etti. Bu sınırın dışına çıkan hiçbir Arjantin gemisinin güvende olmadığı söylenmemişti, henüz. General Belgrano sıradan bir gemi değildi. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri donanmasında USS Phoenix adıyla hizmet vermiş, 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor'daki saldırıdan sağ çıkmıştı. Arjantin 1951'de satın almış, 40 yıl sonra bu eski kruvazör yeniden bir savaşın ortasındaydı. Belgrano, 2 destroyer eşliğinde Güney Görev Grubu'nun amiral gemisiydi. Kaptan Hector Bonzo komutasında, 1093 kişilik mürettebatıyla adaların güneyinde devriye geziyordu. Kimse o an, bu devriyenin son yolculuk olacağını bilmiyordu. Ama Belgrano, yasak bölgenin çok dışındaydı, Burdwood sırtı yakınlarında, adalardan uzaklaşan bir rotada. Gemi aslında üstüne, Arjantin kıyılarına doğru ilerliyordu. 30 Nisan'dan beri bir gölge onu izliyordu, nükleer denizaltı HMS Conqueror. Periskopun ardında komutan Christopher Villefordron, kruvazörü saatlerce sessizce takip ediyordu. Ama Villefordron'un elleri bağlıydı. Savaş kuralları, sadece yasak bölge içindeki hedeflere ateş açmasına izin veriyordu. Belgrano bölgenin dışındaydı, yani teorik olarak güvendeydi. O sırada İngiltere'de, Chevreus'taki başbakanlık konutunda pazar öğle yemeği kesintiye uğradı. Margaret Thatcher ve savaş kabinesine acil bir istihbarat raporu ulaştı, Belgrano ve refakatçileri hareket halindeydi. Kabinenin korkusu netti, Belgrano, kuzeyde uçak gemisi 25 Mayo'yu taşıyan başka bir Arjantin grubuyla birleşip İngiliz görev gücünü kıskaca alabilirdi. Rota değişebilirdi, tehdit her an gerçek olabilirdi. Thatcher, savaş kurallarının değiştirilmesini onayladı. Mesaj denizaltıya ulaştı, Belgrano, yasak bölgenin dışında olsa da artık meşru bir hedefti. Ama kimsenin fark etmediği bir şey vardı, o anda gemi, İngiliz filosundan uzaklaşıyor, üstüne dönüyordu. 15.57'de HMS Conqueror 3 adet Mark 8 torpido fırlattı, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ama güvenilirliğiyle bilinen eski model silahlar. Modern Tigerfish torpidoları yerine bilinçli olarak bu seçildi. 2 torpido hedefi buldu. Biri geminin pruvasını, diğeri makine dairesine yakın bir noktayı parçaladı. Işıklar söndü, gövde sancak tarafına yatmaya başladı. 20 dakika içinde Bonzo, gemiyi terk etme emrini verdi. Denizciler buz gibi sulara açık can salları indirdi, Güney Atlantik'in dalgaları ve dondurucu rüzgarı, torpidolar kadar acımasızdı. 323 denizci hayatını kaybetti. Tüm savaş boyunca Arjantin'in verdiği kayıpların yarısından fazlasıydı, tek bir saldırıda, tek bir günde. Batıştan sonra Arjantin donanması derin bir şok yaşadı. Kalan yüzey gemileri savaşın geri kalanında limanlara çekildi, bir daha asla İngiliz görev gücüyle doğrudan karşılaşmadı. İngiltere'de ise, The Sun gazetesi ertesi gün tek kelimelik bir manşet attı, "Gota'yı yakaladık." Ama zafer sevinci kısa sürdü, gemi batırıldığında Peru'nun sunduğu bir barış planı hala masadaydı ve saldırı bu görüşmeleri fiilen bitirdi. Yıllarca sonra gizli belgeler açıklandı, parlamento soruşturmaları yapıldı. Thatcher kararını hep savundu, gemi bir tehditti. Ama sorular hiç tam olarak susmadı. Bugün hala tarihçiler tartışıyor, Belgrano gerçek bir askeri tehdit miydi, yoksa bir barış fırsatını yok eden siyasi bir hesap mıydı? Sence bir geminin nerede olduğu mu önemlidir, yoksa ne yapabileceği mi?